Selam lezzet insanları. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Balkanlardan ülkemize gelen en güzel lezzetlerden ayvar sos yapacağız. Ajvar diye yazılıyor ama ayvar diye okunuyor. Balkanların diğer bir sosu lutenitsa ile çok karıştırılıyor ama aralarında benzerlikler olduğu gibi önemli farklar da var. Tarif içerisinde bunlardan da bahsedeceğim size. Bu sosu tek başına kahvaltılık olarak tüketebileceğiniz gibi köftelerin yanına çok yakışıyor. Bu sosla harika bir makarna yapabiliyorsunuz. Davetlerinize kanepeler hazırlayarak sofranıza renk katabiliyorsunuz. Gerçekten harika bir sos. Her şeye yakışıyor. Tek başına bile mükemmel bir lezzet. O yüzden sizin de mutlaka denemenizi istiyorum. Bu çok amaçlı sosun tarifine geçmeden önce abone olup bildirim zilini açarak da kanalıma destek verebilirsiniz. Tarifin malzeme ve ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Birebir ölçülerdir. Aynı ölçülerde yaptığınız takdirde kesin sonuca ulaşacaksınız. Ocağın büyük gözünü en yükseğe açarak emektar köz matiğimi üzerine alıyorum ve bir çatal yardımıyla patlıcanları ilk başta böyle delik deşik ederek patlıcanları közlüyorum. Fırında yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü adı üstünde közlenmiş patlıcan. Yani ateşin patlıcana, sebzeye temas etmesi gerekiyor ki o köz kokusunu, o lezzeti alalım. Fırında yaptığınızda kesinlikle bu lezzeti almayacaksınız. O yüzden diyorum ki ne yapın edin, ateş üzerinde közleyin. Patlıcanlar közlenirken ben de bu arada kavanoz ve kapakları steril ediyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Kavanozları önce sıcak suyla deterjansız bir şekilde yıkıyorum. Fazla suyunu akıttıktan sonra içine hiç elimi değdirmeden 120 derece önceden ısıtılmış fırında ters bir şekilde 15 dakika tutuyorum. Kavanozlar bu şekilde steril oluyorlar. Kapakları ise tabii ki hiç kullanılmamış kapaklar. Marketten yeni alınmış kapakları kaynar suyun içerisinde 20-30 dakika kadar tutuyorum. Bunu bir tencereye alıp ocak üzerinde de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bu şekilde ön hazırlığımı tamamlamış oluyorum. Burada patlıcanlar közlendi. Közlenenleri bir kap içerisine alıp üzerine poşet kapatıyorum ki yumuşasınlar ve soyulması daha kolay olsun. Patlıcanların ardından aynı şekilde kırmızı yağ biberlerini de ters düz yaparak bir güzel közlüyorum. Bir yandan biberler közlenirken ben de diğer yandan domatesleri hazırlıyorum. Aslında domatesin rendelenerek hazırlanması gerekiyor. Daha önce böyle yaptım. Ama düşündüm ki bu zaten blenderdan geçecek. Ne gerek var rendeyle uğraşayım? Biliyorsunuz en sevmediğim iş rendeleme işi. O yüzden domatesleri bu şekilde kabuklarıyla birlikte iri küpler halinde doğrayarak hazırlıyorum. Hem de kabuklarından faydalanmış oluyorum. Çünkü kabuk da hem besin değeri açısından önemli hem de sosa güzel bir kıvam veriyor. Neden ziyan edelim ki? Domatesler hazır olunca 2 tane kuru soğanı yemeklik doğruyorum. Yine böyle kendimizi kasmadan ince olmasına hiç gerek yok. İri iri gelişi güzel bir şekilde doğrayabilirsiniz. Ardından 10-12 tane sarımsağı soyup yine aynı şekilde gelişigüzel iri küpler halinde doğrayarak onları da hazır ediyorum. Bu arada kırmızı biberler de közlendi. Onları da patlıcanların içerisine dahil edip üzerine poşeti kapatıp tezgah üzerinde biraz beklemeye alıyorum. Yarım saat kadar beklemesi yeterli olacaktır. Biz de bu arada gelin sos hazırlayalım. Büyükçe bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı zeytinyağı alıyorum. Tabii verdiğim ölçülerle orantılı bu zeytinyağının oranında. Zeytinyağının ısınmasına hiç fırsat vermeden direkt soğanları ekliyorum. Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra hemen ardından sarımsakları ekliyorum. Onları da şöyle 1-2 tur çevirdikten sonra domatesleri laps ekliyorum. Tahta kaşıkla böyle arada karıştırarak gelmesi gereken kıvama kadar ocak üzerinde pişiriyorum. Bu arada ateşim yüksek ateşte. Bu süre yaklaşık 30-40 dakika arasında değişkenlik gösterebilir. Birazdan olması gereken kıvamı göreceksiniz zaten.
Domatesler ocağın üzerinde pişerken yeteri kadar bekleyen patlıcan ve yağ biberlerinin kabuklarını soyup doğramaya başlıyorum. Patlıcanları ekranda gördüğünüz gibi sap kısımlarını kestikten sonra iri iri doğruyorum. Bu sos çok güzel. Her şeyi böyle rahatlıkla iri iri doğrayabiliyorsunuz. Çünkü sonunda müthiş bir teknoloji var. Blender. Kırmızı biberlerini de ekranda gördüğünüz gibi böyle kenar kısımlarından bıçakla geçerek tohum kısmını kolayca çıkartıyorum. Böylece içerisinde çok daha az tohum kalmış oluyor. Bıçağın sırtıyla da tohumlarını temizledikten sonra yine iri iri doğruyorum. Evet, gelin bakalım sosumuza. Şöyle kaşıkla karıştırırken tencerenin dibinden cızır cızır sesler gelmeye başlıyorsa artık domatesler salması gerektiği kadar suyu salmışlar. Artık bana bir şeyler ekleyeceksen ekle, yoksa ocağın altını kapat demeye başlamış demektir. Hemen bu aşamada patlıcan ve biberleri hops indiriyorum tencerenin içerisine. Tüm malzemeleri tahta kaşıkla böyle karıştıra karıştıra hasbihal ettikten sonra sıra geliyor tuz ve acısına. Ocağın altını birazcık kısıp kullandığım ölçülere 1 yemek kaşığı tuz tam ideal geliyor. Kesinlikle bozmayın. Acı için ise şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sos acılı da olabiliyor, acısız da olabiliyor. Paşa gönlünüz nasıl isterse. Ay ben acıyı sevmiyorum diyorsanız kesinlikle acı eklemeyin. Ama seviyorsanız da benim gibi pul biber de kullanabilirsiniz şöyle güzel. Gaziantep pul biberi. Ya da şili biber kullanabilirsiniz veya o minnak atom biberler var ya, fena acı. Onlardan da kullanabilirsiniz. Bu tamamen damak zevkinize kalmış. Acı ve tuzu da ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatıyorum ve blenderdan geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvam alınca blender işlemini sonlandırıyorum. Şimdi son kez ocağın altını açıyorum. Burada lütfen dikkat. Çünkü ısınınca çok fena patlıyor. Aynen örnekte görüldüğü gibi çok fena kolumu yaktım ben bu aşamada. Aman siz dikkat edin. İlk patlamada hemen ocağın altını kapatın. Artık sos hazır. Sıra geliyor kavanozlamaya. Steril ettiğim kavanozları omuz hizasına gelene kadar dolduruyorum. İçini kuruladığım kapaklarla 3 geri 1 ileri tekniğiyle iyice sıkıştırarak ters çevirmeden tezgah üzerine alıyorum. Sosun tamamı bitene kadar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bu arada bahsedeyim. Lutenitsa'ya da Ayvar'a da kesinlikle sirke katılmıyor. Sirke kullanılarak yapılan soslardan kesinlikle değil. Lutenitsa Ayvar'a göre biraz daha tatlı bir sos. Çünkü içine ekstra havuç ve şeker de ekleniyor. Kavanozlama işlemi bittikten sonra da geliyoruz son pastörizasyon işlemine. Bunu mutlaka yapın ki uzun süre dayansın sosunuz. Sakın sosun sıcaklığına güvenip ama uzun süre dayanır falan demeyin. Hiç risk almayın çünkü çok güzel bir sos. Çok da emek verdik. Lütfen böyle uzun süre dayansın, ekşimesin, bozulmasın. Bunun için ne yapıyoruz? Bir tencerenin tabanına bir bez seriyoruz. Neden? Kavanozlar çarpıp kırılmasın diye. Kavanozları içerisine alıp küçük kavanozların hizasında sıcak su da ekleyebilirsiniz bu aşamada, normal su da ekleyebilirsiniz. Önemli olan su kaynadıktan sonra ocakta 30 dakika boyunca kalması. Bu şekilde pastörizasyon işlemini yaparsanız gönlünüz rahat bir şekilde uzun süre saklayabilirsiniz. Süre sonunda kavanozları tezgah üzerine alıyorum. Kapaklarını bir kontrol ediyorum, çökme var mı veya şişme var mı diye. Çökmüşse sıkıntı yok. Üzerini bir bezle kapatıp 24 saat bir gözlem altına alıyorum. Bakıyorum bir akma var mı, sızma var mı? Eğer bir sorun yoksa bu şekilde serin ve karanlık bir ortamda uzun süre saklayabilirsiniz. Ama kullanmaya başladıktan sonra kavanozun içerisinde hala sos kalırsa onu lütfen kapaklayarak buzdolabında muhafaza edin ki bir ekşime sorun yaşamayın. Ben tost ekmeklerin üzerine sürerek size bir fikir vermek istedim. Kanepe şeklinde. Siz daha güzelini yaparsınız eminim. Dediğim gibi makarnalarda, köftelerde birçok ürünün yanında kullanabileceğiniz çok nefis bir sos. Ben gerçekten çok severek ve beğenerek yiyorum. Yediğim tüm arkadaşlarım da aynı tepkiyi veriyorlar ve tarif istiyorlar. Ben de artık çekeyim bunu, yayınlayayım dedim. Siz de bir kere yapın, tadına bayılacaksınız ve her yıl yapmak isteyeceksiniz benim gibi. Benden bugünlük bu kadar. Umarım tarif ve videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz ücretsiz olan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı, değerli fikirlerinizi beyan eden yorum bırakmayı, seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla
videoyu paylaşmayı, tarifi kaybetmemek için de kaydet butonuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.